Taze süt aldım. Taze alınmış süt ile sevgili seyircilerim, sizler için güzel bir ev yapımı peynir hazırlayacağım. Tüm detaylarıyla, ayrıntılarıyla evde peynir nasıl yapılır sizlerle paylaşacağım. Mutfağıma hoş geldiniz. 5 litre taze süt aldım. Gidip mandıradan güzel böyle kaymağı filan içinde. Acaba 5 kilo sütten ne kadar peynir çıkıyor? İnşallah tartacağım ve neler olacak, süreci nasıl gelişecek onları paylaşacağım. 5 litre süt var burada. Peynir mayası marketlerde satılıyor. 3 çorba kaşığı suya ihtiyacımız var. 1 çorba kaşığı da buradan peynir mayasından koyacağız. Derecesi çok önemli. Kevgir, kepçe son derece kolay. Aslında burada 3 malzeme var. Süt, peynir mayası, biraz da su. Ondan sonrası gerisi sırasıyla devam ediyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımızın ateşini hemen yakıyorum. Sütü açıyor ve tencerenin içine sütü alıyorum. Üzerinde de kaymağı üzerine gelmiş. Tam bir krem olmuş. Bakın geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kreması geliyor. Kaymağı yani. Ay maşallah. Evet, sütü döküyorum tencereye. Sütümüzün sıcaklığını kontrol ediyorum. Şu anda 60'ı geçti. Evet, 60.8, 9, bir tane de evet 61 derece oldu. 61 ile 65 arasına geldiği zaman hemen ocağımızın ateşini kapatıyoruz. 10 dakika böylece bekletiyoruz. İçinde bulunmuş olduğu bakterilerin tamamen yok olması için. Şimdi sıcaklık derecesi olmayan seyircilerimize düşünerekten hareket etmek istiyorum. Kaynamadı ama dumanları çıkıyor. Bakın görüyor musunuz? Dumanları çıkıyorsa sevgili seyirciler normal el dayanabilir sıcaklıktan bir üst kademe, çünkü daldırırsak elimiz yanar. 45 dereceye kadar filan 50'ye kadar daldırabiliyoruz. Şimdi böylece 10 dakika bekleteceğim. 10 dakikanın sonunda hemen tepsiye soğuk su koyup soğuk suyu alacağım ve 37 ile 40 dereceye düşünce mayalanmasını yapacağım. Sütümüzü 60 ile 65 derece arasında geldikten sonra ısısı 10 dakika beklettim. Sonra üzerine altına su koydum. Tepsiyle soğuk suyla hızlıca soğutuyoruz. 37 ile 40 dereceye düştüğü vakit şimdi artık mayalanma vakti geldi. Hem de metodunu paylaşayım. Parmağınızı daldırdığınızda böyle 10'a kadar 8'e kadar sayabiliyorsanız dayanı, elinizin ısısı tamam demektir. Derecesi olmayanlar için alternatif sunmak istedim burada. Evet, sıra geldi. Şimdi mayalandırma yöntemine geçiyoruz. Hazır peynir mayası. Burada sevgili seyircilerim ne kadar? 1 çorba kaşığı. 5 litreye 1 çorba kaşığı peynir mayası koyuyoruz. Tamam. Şimdi peynir mayasını direkt buraya döküyor muyuz? Dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? 3 çorba kaşığı su ile karıştırıyoruz. Burada bir kabın içine su var. Suyla peynir mayasını önce bir karıştırıyorum. Karıştı. Şimdi besmelemizi çekiyoruz. Şifa olur inşallah yiyenlere. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve peynir mayamızı su karışımı ile birlikte döküyor. Ve şöylece hemen şöyle bir karıştırıyorum. Aynı yoğurt mayalar gibi bu yöntem. Sirkeli, limonlu farklı metotlar var. Ama şu an benim yaptığım peynir sevgili seyircilerim çok güzel bir yöntemi var bunun. Bu şekilde yoğurt mayalar gibi. Şimdi artık buradan sonra tamamen soğuyuncaya kadar 2-3 saat bekliyoruz. Sonraki bölüm çok güzel bir görseli oluyor. Videomuzu başından sonuna kadar izlerseniz evde siz de peynir yapabilirsiniz. Güzel olursa beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi bekleme bölümündeyiz. Kıymetli seyircilerim, şimdi peynirimiz hazır.
Yaklaşık 3 saat kadar falan geçti. Bakın şöyle sallıyorum. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Ev yapımı peyniri görüyoruz. Şimdi süzdürme bölümüne geldik. Evet, şifa olur bak. Şu güzelliğe bakın. Görüyor musunuz? Oktay Usta, ne yaptın sen? Her şey sizler için kıymetli seyircilerim. Süzgece alıyorum. Evet, böylece kevgir yardımıyla dikkatli bir şekilde temiz tülbente alıyoruz. Tülbentte süzgece koydum. Suyunun rahat akabilmesi için. Sonra da buradan sonra suyu tamamen aktıktan sonra bir fırın kabı ters çevirip üstüne bir tepsi daha koyup ağırlık yapacağım. Pres yapacağız. Önce suyu akacak. Ondan sonra da pres bölümü olacak. Subhanallah. Sevgiyle, ahenkle dans ediyor. Peynirimiz tamamlandı. Ev yapımı çok güzel bir peynir oldu. Şimdi baskısını yaptık. Kıymetli seyircilerim, önce süzgece. Süzgeçte bir 6 saat kadar süzülüyor. Üstüne ağırlık koyup sonra da güzel şeklini alabilmek için böyle tepsiye bir tane cam kap ya da herhangi bir şey. Sonra bunun üstüne böyle ağırlık koyuyoruz, sıkıştırıyoruz ki preslenmiş oluyor bu sayede. Görüyor musunuz? Ne yapmıştık? Önce tülbentin içine aldık, süzgece koyduk. Süzgeçten de buraya böyle bir şeyin üstüne aldım. Şimdi ters çevirme vaktimiz gelmiş. Canım benim, ayrılır mısın? Ayrıl da gel bakayım, peynirimizi bir görelim mi? Subhanallah, açıyorum. Ev yapımı peynirimiz ortaya çıktı. Ne dersiniz? Çok güzel olmuş. Harika bir peynir olmuş. Şimdi dikkatlice hemen burada tülbentinden de ayırayım. Gel canım. Gel. Sevgiyle gel. Güzel. Ayrılıyor. Bakın görüyor musunuz? Ev yapımı çok güzel bir peynir. Hemen bunu alalım buradan. Bu arkadaşı alıyoruz. Peynirin suyunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili seyircilerim. Bakın çok güzel oldu. Gerçekten çok başarılı oldu sevgili seyircilerim. Şimdi ben burada 5 kilo sütten acaba ne kadar peynir elde ettik onu merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Şöyle çevireyim. Canım benim. Tart. Şu an niye bir nereden geldi oraya? Bir gram fazladan gösteriyor. Olsun, ne yapalım, sağlık olsun. Bir tartalım. Ne kadar gelmiş? 1 kilo 81 gram. 1 gram fazlaydı. 1 kilo 80 gram 5 kilo sütten peynir çıkıyor sevgili seyircilerim. Çünkü tam sizlerin huzurunda tartmak istedim. Evet, şimdi bir de dilimlere keselim. Ev yapımı peynirimizi görelim. Nasıl olmuş? Detaylarıyla birlikte merak eden seyircilerimiz var. Bakın görüyor musunuz? Kıvama bakın. Çok güzel. Dilimle bakalım Oktay Usta. Dilimliyorum. Dilimlerin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Ev yapımı. İsterseniz böyle taze taze tüketebilirsiniz. İsterseniz kıymetli seyircilerim tuzlu bir salamura su yapıp salamura tuzlu suda bekletebilirsiniz. Hani kışın çıkartayım yiyeyim diyen seyircilerim. Ama böyle taze taze yapıp yemek bence son derece güzel ve başarılı olmuş. İnşallah sizler için faydalı olmuşumdur. Yeni tarifler, yeni lezzetler gelmeye devam edecek. Sizler kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.